Sen bana yetmiyorsun. 3 tane daha lazım. Böyle bir genişlik yok tabii. Ama bu haftaki konu insanın özü tek eşli mi yoksa çok eşli mi? Bunun için 2,5 milyon yıllık insanlık tarihinde kısa bir yolculuğa çıkacağız birazdan. Dikkatlice izleyin. Sapiens diye bir kitap var. Bildin onu. İnsanlık tarihine kısa bir bakış atan ama çok detaylı ve bestseller olan Sapiens'de şöyle bir bölümde geçiyor ilk insanlar. O zamanların göçebe toplumları ya da komünalde yaşayan toplumları insanın tek eşli olmadığına inanıyorlar. Hatta kadınlar hamile kaldıkları andan itibaren mümkün olduğunca çok erkekle birlikte olmaya çalışıyorlar hamilelik süreleri boyunca. Bunun nedeni ne kadar çok erkek spermiyle döllenirse yumurtalık çocuğun o kadar sağlıklı ve onların her birinden o kadar çok genetik iyi özellik alacağına dair olan inançları. Bunun nedeni de çocuklarının bu şekilde daha güçlü olacağına dair bir inanç olması. O dönem toplumda tabii ki aile kavramı yeterince gelişmiş değil ve bir komün hayat var. Ve kafanda şöyle bir tablo çiz. Toplum göçebe. Sağlıklı olmayan hiç kimseye o toplum içerisinde bir yer yok. This is Sparta! Yani çocuğun maksimum sağlıklı olması gerekiyor. Aksi takdirde bizim bu göçebe toplumlar göç ederken gerilerinde sağlıksız olan çocukları ve yaşlıları bırakıyorlar. Yani yaşlıysan ve sağlıksız bir bireysen bu toplumda hiçbir yerin yok. Buna karşılık bizim pek sevgili komün hayatın hamile kalan kadınları mümkün olduğunca çok kişiyle birlikte oluyorlar hamilelik boyunca. Şimdi gel de anlat bugün. Bunun değiştiği yer pek çok cinsellikle ve ailesel yani toplumsal süreçle ilgili milatlar yaratan Antik Mısır. Antik Mısır'daki firavunlar ilk evlilik yüzüğünü buldukları andan itibaren insanoğlu tek eşliliğe geçiyor. Bizim firavun o yüzüğü taktı ya, sen işte bundan binlerce yıl önce o firavunun taktığı yüzükten dolayı tek taş arıyorsun evleneceğin için. O yüzden mücevhercilere değil de firavunlara çat bence. Mısır'a gidip isyan ediyor değil mi? Allah seni ne yapsın? İsyanım var lan! Tek taş. Adam piramit yapmış lan. Bir zahmet yüzüğü de taksın. İşte biz hanımlara anlatamıyoruz ki bunu. Ulan herif piramit yapmış. Yüzüğü tabii takacak yani. Biz ne yazlık var ne kışlık var ama 3 taş arıyoruz bir de. Tek taş da yetmiyor artık. 3 taş arıyoruz böyle. Ne o? Tek taş. Evleneceğiz aşkım. Peki anasını satayım yani. Nerede yaşayacağız? Bilmem ama tek taş mevcut yani. Tek taş hazır. Pırlanta. Onu sevdiğinizi gösterin. Plaisir des yeux, plaisir du luxe également, Jean-Michel. Car Toby est un bijou d'exception qui va aussi bien s'accorder avec par exemple une robe du soir portée à même la peau que par-dessus un pull en mohair ou même un pull à poils longs. Kabul yok, bunu diyecek bir şey yok, bundan kaç. Her erkek o tek taşı alacak. Firavundan beridir böyle. Amerika sağ olsun. Bakmış ki firavun takmış, lan demiş ben bundan nasıl para kazanırım? Demiş ben herkese taktırayım. Hatta bir dönemde Amerika'da erkeklere de yüzük takılmasına dair bir reklam kampanyaları olmuş. O tutmamış tabii. Kim takar lan tek taş? Tek taş. Gördün mü Mahmut? Bak ne almış benimki bana filan. Böyle bir şey yok. Böyle bir erkek olmadığı için ondan sonra vazgeçmişler. Demişler ki madem öyle erkeğe yüklenirim tek yetmez 3 taş alsın anasını satayım demişler. Giren gene bize girmiş yani. Bak bir tek taşın bile yok. Erkeğin çilesi. Peki bu Türklerde nerede geliyor? Çıbanın başı Kanuni Sultan Süleyman. Zaten Osmanlı'da bir harem kültürü var. Bu harem kültürü aynı zamanda toplumun diğer temellerine de uygun. İslami bir temele dayandığı için 4 eşe kadar caiz kabul ediliyor. Ama Kanuni geliyor canımız Hürrem'le bunu bozuyor. Hürrem'in kafa çalışıyor tabii hemen kapatıyor. Çünkü kadın isterse Kanuni'yi bile kapatıyor yani. Yapacak bir şey yok. Tabii bize dediğim Osmanlı toplumuna geliyor ama yani Türk toplumu olarak düşündüğümüz aslında çok daha eskiye dayanıyor bizde tek eşlilik. Hakan ya da Han topraklardan gittiği zaman bir hatunu var onun. O hatun devletin kendisi oluyor. Yani Hakan'a vekillik ediyor. Aslında birlikte devleti yönetiyorlar. Bir yerde işte bir yerde kafa kaçıyor bizim Türk toplumu olarak. Ne oluyor sonralarda? İlk işim hem zehirimi, pan zehirimi Canan Karatay'ı inan sokardım. Sokardım orada hiç kimse de yana yaklaşamazdı. Evet. Tek kelimeyle dersini benden almış olurdu. Neyse ama bu arada çok eşliliği hala sürdüren toplumlar var. Mesela Çin. Çin'de bazı bölgelerde aynı kadınla köyün bütün erkekleri evleniyor. Bunun nedeni köydeki toprağın bölünmesini istememeleri. Çünkü miras kadının üzerinden ve
bu miras toprak bölünmesin diye bütün erkekler aynı kadınla evleniyorlar. Çin'in bazı bölgelerinde. Oho. Hani marjinal bizdik? Ne yapıyorsunuz lan siz? Bütün mahalle tren yapıyor. Bu ne lan? Bak mesela şöyle kabileler var. Bir gün seçiyorlar. O gün herkes herkesle birlikte olabiliyor. Şoko parti yani. O gün kabilede şoko parti. Bütün gün onu bekliyor değil mi? Ne biçim şoko partisi, hazır değil mi? Şimdi hazır getiriyorum. O bekarlar falan var ya, tam bekarın günü o. Oğlum geldi mi, gelecek mi gün, çentik atanlar filan. Abi olur mu öyle şey? Öyle gün mü olur lan? O ne öyle ya? Bugün gizli kapaklı yapıyorlar ama bak adamın kabilesi öyle. Bak mesela bazı kabileler var. Hep de bu kabilelerden çıkıyor ya bu iş. Bazı kabile var. Sen kadının bekaretini alamıyorsun. Senin için bunu bir başkası yapıyor. Yengeyi düğüne hazırlayalım. Burada tabii şu soru da var, yani kıskanç mesela. Eski insanlar çok eşliydi madem, bizim bu kıskançlık nereden geliyor? Mesela bu bir soru. Kıskançlık genetik bir şey mi mesela insanda? Yani ya da insan neyi kıskanır? Hani düşünsene, bir kadın yok yani, bütün kabile senenin bir günü şoko parti yapıyor ve yani bu kabile neyi kıskanıyor mesela? Bu kabiledeki adam neyi kıskanıyor? Yani okuma aldın ver filan, hani o ok benim olsaydı be filan. O mu yani? Hani neyi kıskanıyor bu herif? Mesela sen tek eşli olduğuna mı inanıyorsun yoksa çok eşli mi insanın? Benim en çok merak ettiğim sorulardan biri insanlar için. Yani toplumsal yükleri at bir üstünden. Bir düşün. Yani hani hepimiz tamam bir noktada tek eşliyiz de ya da tek eşli olmamız gerektiği belki kafada kodlu ama şimdi bakıyorsun 2,5 milyon yıl önce kim kime donduma. Hala bunu devam ettiren kabileler var. Mesela poligamist kadın toplumlar da var. Hani sadece bu erkeğe özgüdür yani. Bazı toplumlarda mesela kadının sınırı yok. Hani kadın istediği kadar kişiyle evlenebiliyor. Böyle toplumlarda var. Ben göç ediyorum. Nereye? İşte çok acayip bir tatil yeri buldum. Senede bir gün ya. Hayvanlarda monogami çok az görülen bir şey. Yani tek eşlilik hayvanlarda en az rastlanan şeylerden bir tanesi. Şimdi biz sonuçta içgüdüsel bir hayvan gibi davranamayacağımıza göre yani sen o zaman milyon yıl içerisinde şu geliştirdiğin neokorteksi yok sayıyorsun yani. Okey tamam, vahşi olalım, içgüdülerimize güvenelim filan. Hani parmağını prize sokma, ateş yakar, işte refleks, hop kaçarsın, bunlar hep içgüdü. De yani bunun üstüne biz 1 milyon yıl bu beyni inşa etmişiz yani. Şimdi sen tutup da böyle bir yaşam sürebiliyorsan ara beni. Birlikte sürelim o yaşamı filan diye. Sen beni ara, ben de seni. Haydi körebe oynayalım. Önce numarayı ara, sonra da beni. Çok da takma yani. Hani tek eşli mi olacağım? Çok eşli mi olacağım? Benim insanlık olarak ama antropolojik olarak biz tek eşli değilmişiz ama filan, bir şey yok yani. Yemez şimdi bu videoyu izledikten sonra gidip sevgiline söyleme yani. Aşkım, efendim. Biz tek eşli değilmişiz. Ben bu mesuliyetini almıyorum. Gidip eşinize, dostunuza, sevgilinize, annenize, babanıza biz tek eşli değilmişiz, ben çıkıyorum, kendime başka eşler bulacağım demeyin yani. Tek eşli, çok eşli, yok eşli fark etmez. Önemli olan eşini bulabilmek. Bu hayatta eşini bulduğun zaman mutlusun. Eşini bulduysan bırakma. Bu işler ince işler. Bizi takip etmeyi de unutma. İnsan olun, insan önce, eş olmadan önce diye.